İkinci Dünya Savaşı'nın belki de en tuhaf, en nefes kesici gizemlerinden birine doğru Karadeniz'in o karanlık sularına dalıyoruz bugün. Savaşın kaderini değiştiren o meşhur devasa okyanus muharebelerini bir anlığına kenara bırakın. Bugün tamamen kapalı bir denizde geçen, yıllarca suyun metrelerce altında sessiz sedasız yatmış inanılmaz bir strateji, çaresizlik ve hayatta kalma hikayesini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi şöyle bir hayal edin. Türkiye kıyılarından sadece birkaç mil açıktasınız. Karadeniz'in o kendine has, bulanık ve buz gibi sularının metrelerce altına doğru iniyorsunuz. Etraf sessiz, zaman adeta donmuş gibi. Ve birdenbire karşınızda paslanmış gövdesiyle sapasağlam duran devasa bir Nazi U-Boot denizaltısı beliriyor. Yani aklınıza ilk gelen soru şu oluyor tabii. Kuzey Denizi'nin hırçın dalgalarında savaşmak için üretilmiş bu dev çelik canavarın Türkiye kıyılarında bu kapalı denizde ne işi var? Bu devasa gizem perdesi aslında 1994 yılında aralanmaya başladı. Türk donanmasına ait bir mayın tarama gemisi Sakarya Karasu açıklarında rutin bir görevdeyken deniz tabanında devasa metalik bir anomali tespit etti. Düşünsenize, suyun altında ne olduğu belirsiz koca bir kütle var ve yıllarca büyük bir soru işareti olarak kalıyor. Ta ki deniz mühendisi ve araştırmacı Selçuk Kolay devreye girene dek. Kendisi uzun ve inatçı araştırmaları sonucunda bu enkazın o efsanevi U-20 denizaltısı olduğunu kesin olarak kanıtladı. Ama asıl olay ne biliyor musunuz? Gizem sadece tek bir denizaltıyla bitmiyordu. Tarihin bu karanlık sayfalarına gömülmüş filonun başka üyeleri de vardı. Yıllar sonra 2019'da bir belgesel ekibi uzaktan kumandalı bir sualtı aracıyla İstanbul Ava açıklarında tam 40 metre derinlikte bir başka denizaltıyı buldu. U-23. Etrafı hayalet ağlarla kaplanmış, kumun üzerinde öylece dimdik duruyordu. Denizin dibinde yatan, ürkütücü derecede sessiz bir savaş makinesi. Peki bu imkansız yolculuk nasıl başladı? Denizaltılarını karadan taşımak fikri nasıl ortaya çıktı? Bunu anlamak için zamanı biraz geriye, savaşın o en hararetli günlerine 1941 yılına sarmamız gerekiyor. Adolf Hitler, Sovyetler Birliği'ni işgal etmeyi planladığı o meşhur Barbarossa harekatında devasa bir stratejik engelle karşı karşıya kalmıştı. Karadeniz'deki güçlü Sovyet filosunu kırması şarttı ama işte asıl sorun şuydu. Bunu yapmak için Karadeniz'e denizaltı ve savaş gemisi sokması gerekiyordu. Fakat ortada diplomasinin o aşılmaz gücü duruyordu. Bakın, Türkiye o dönem kesin ve tavizsiz bir tarafsızlık politikası izliyor. 1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi var ortada. Adeta geçilmez bir çelik duvar. Alman savaş gemilerinin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçip Karadeniz'e inmesini uluslararası hukuka göre kesinlikle yasaklıyor. Öyle ki ne rüşvet, ne politik baskı, ne de tehdit. Hiçbir şey bu sözleşmeyi delememişti. Hal böyle olunca Almanların aklına tam anlamıyla delice bir lojistik fikir geldi. Boğazlar kapalıysa o zaman denizaltılar karadan gidecekti. Evet, yanlış duymadınız. Tam 270 tonluk o dev tip İB denizaltılarını Almanya'nın Kiel kentindeki tersanelerde devasa parçalara ayrıldılar. Düşünün, tonlarca ağırlıktaki çelik bloklar mavnalara yüklenip Elbe Nehri üzerinden Dresden'e yüzdürüldü. Oradan o çok tekerlekli, devasa özel kamyonlara yüklenip Alman otoyolu üzerinden ağır ağır Ingolstadt'a taşındı ve son olarak Tuna Nehri'nden yüzdürülerek Romanya'nın Köstence Limanı'na indirildi. Kelimenin tam anlamıyla bir lojistik soygunu. İnanabiliyor musunuz? Tüm bu düşman tehdidine, zorlu yollara ve geçilmesi imkansız gibi görünen engellere rağmen bu operasyon başarıyla tamamlandı. Alman mühendisler bu ölümcül makineleri nehirler, dar kanallar ve otoyollar üzerinden dile kolay tam 3300 kilometre boyunca taşıdılar. Ve Romanya'da tek bir cıvatası bile eksik kalmadan yeniden birleştirdiler. Gerçekten de sadece İkinci Dünya Savaşı'nın değil, tarihin en çılgın nakliye operasyonlarından biriydi bu. İmkansız denen yolculuk bitmiş, çelik canavarlar nihayet denize inmeye hazır hale gelmişti. Peki ama binbir zahmetle kurulan bu yeni filo, Cebeli Tarık gibi, Kuzey Denizi gibi, okyanusa hiçbir çıkışı olmayan bu klostrofobik kapalı denizde nasıl operasyon yapacaktı? Karadeniz'in kaderini değiştirecek olan bu 30. U-Boot flotillası, U-9, U-18, U-19, U-20, U-23 ve U-24 olmak üzere toplam 6 gemilik bir güçtü. Aslında oldukça küçük bir filo ama son derece ölümcül.
Çünkü bu tip 2B denizaltıları, Karadeniz'in o sığ suları, dar boğazları ve saklanması zor kıyıları için mükemmeldi. Hızlıydılar, çok sessizdiler, yani Karadeniz için tam biçilmiş kaftandılar. Romanya'daki Köstence Limanı'nı ana üs yapan bu 6 denizaltı, Karadeniz'in o karanlık sularında Sovyet donanmasıyla amansız bir kedi fare oyunu başlattı. Gecenin zifiri karanlığında yüzeye çıkıyor, hedeflerini sessizce avlayıp ortadan kayboluyorlardı. 2 yıl boyunca Sovyet ikmal hatlarını adeta kan kusturdular. Toplamda yaklaşık 45 bin tonluk gemiyi Karadeniz'in dibine gönderdiler. Bu kapalı denizin yegane hakimi resmen onlar olmuştu. Ama işte kapana kısıldıkları o kaçınılmaz an yaklaşıyordu. Savaşta bilirsiniz hiçbir zafer veya üstünlük kalıcı değildir. Avcı konumundaki bu Alman denizaltıları 1944 yılının o sıcak Ağustos ayına kadar sulara hükmettiler. Fakat jeopolitik dengeler bir gecede öyle bir altüst oldu ki kendilerini bir anda av olarak buldular. Neler olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Ağustos 1944'te savaşın seyri Almanya için tamamen tersine döndü. Romanya aniden taraf değiştirdi, müttefiklere katıldı ve omuz omuza savaştığı Almanya'ya savaş ilan etti. Düşünsenize, bu diplomatik depremle birlikte 30. filonun tek güvenli limanı olan sığınıp yakıt ikmali yaptıkları Köstence bir anda ellerinden gitti. Hayatta kalan son 3 Alman denizaltısı, azalan yakıtları ve tükenen erzaklarıyla koca Karadeniz'in ortasında yapayalnız mahsur kalmıştı. Karadeniz artık onlar için koca bir hapishaneydi. Çaresizlik diz boyuydu tabii. Hitler son bir çırpınışla enteresan bir diplomatik manevra denedi. Dedi ki, mürettebatımızın sağ salim Almanya'ya dönmesine izin verirseniz kalan bu denizaltıları Türk hükümetine satarız. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Türkiye'nin savaşa girmesine bahane olabilecek, ülkenin barışını zedeleyecek böyle tehlikeli bir hamleyi tarafsızlığı korumak adına kesin ve net bir dille reddetti. Ve artık kaçacak hiçbir yer, sığınacak hiçbir liman kalmamıştı. Bunun üzerine Büyük Amiral Dönitz, komutanlarına o son, kaçınılmaz ve aslında çok acı olan emri verdi. Rotalarınızı Türkiye kıyılarına çevirin, valfleri açın ve gemileri sessizce denizin dibine batırın. Böylece U-19, U-20 ve U-23 içlerindeki mürettebat boşaltıldıktan sonra çıkardıkları hava kabarcıkları eşliğinde ağır ağır Karadeniz'in o zifiri karanlığına gömüldü. Tüyler ürpertici bir veda sahnesi değil mi? Milyonlarca dolarlık savaş makineleri, çelik tabutlar misali sulara gömülmüştü ama hikaye burada bitmiyordu tabii. Uçsuz bucaksız denizin ortasında, batan deniz altınlarını yaşlı gözlerle izleyen o 80 Alman denizcinin asıl hayatta kalma serüveni karada yeni başlıyordu. Denizaltılarını o soğuk mezarlarına yolladıktan sonra mürettebat lastik botlara atladı. Gecenin karanlığından faydalanıp Karasu, Avva ve Ereğli kıyılarına doğru kürek çektiler. Umutları neydi biliyor musunuz? Karadan gizlice ilerleyip henüz Alman işgali altında olan Yunanistan veya Bulgaristan'a kaçabilmek. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Karaya ayak basar basmaz zaten günlerdir onların hareketlerini izleyen Türk güvenlik güçleri tarafından hem de tek bir kurşun bile atılmadan anında yakalandılar. Peki sonra ne oldu derseniz, Avrupa'nın o kan gövdeyi götüren cephelerine dönmek yerine bu 80 denizci tarafsız Türk devletinin zorunlu misafirleri oldular. Savaşın geri kalan o koca 2 yılını Konya, Beşşehir, Afyonkarahisar ve İsparta'daki özel kamplarda geçirdiler. Yani savaşın o korkunç yıkımından, bombalardan çok uzakta Anadolu'nun tam kalbinde barış içinde yaşadılar. Aslında düşündüğünüzde onlar için inanılmaz bir şanstı. Yıllar sonra savaş bitip bu denizciler ülkelerine döndüklerinde Karadeniz'in dibinde bıraktıkları o sessiz devler adeta bir efsaneye dönüştü. Onlarca yıl süren vahşi spekülasyonlar, kulaktan kulağa yayılan o gizemli yerel hikayeler başladı. İşte o hepimizin duyduğu meşhur kayıp filo efsanesi tam da böyle doğdu. Yalnız bu noktada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Efsanelerle gerçekleri net bir şekilde ayırmak. Hani bazen duyarsınız Karadeniz'in derinliklerinde gizli okült Nazi üsleri kurulmuş falan filan. Bunlar tamamen sansasyonel komplo teorileri. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. İşin aslı gayet soğuk ve somut. Montreux Sözleşmesi'nin yarattığı o lojistik darboğaza karşı Almanların geliştirdiği son derece pragmatik ve mecburi bir hamleydi bu. Yani ortada bir büyü, gizem veya doğaüstü bir durum yok. Sadece askeri bir çaresizlik ve inanılmaz bir mühendislik operasyonu var. Zaten Selçuk Kolay gibi kendini bu işe adamış, o yorulmak bilmeyen deniz araştırmacıları sayesinde bu uçuk efsaneler yerini somut gerçeklere bıraktı.
Sığ sularda uyuyan U-20 ve U-23 denizaltıları bugün harika bir şekilde belgelenmiş durumda. Onlar artık bu çılgın ve imkansız yolculuğun sessiz, paslı, batık birer müzesi olarak Karadeniz'in kumları üzerinde tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Tabii hikaye bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Filonun o son eksik yapboz parçası U-19, Zonguldak açıklarında bir yerlerde yüzeyden tam 450 metre aşağıda zifiri karanlığın ortasında bulunmayı bekliyor. Öylesine bir derinlik ki bu, ulaşmak için özel sualtı teknolojileri, devasa bir bütçe ve çelik gibi bir sabır gerekiyor. O yüzden U-19'un gizemi ve onu arama çalışmaları bugün bile devam ediyor. 30. U-Boot flotillasının Karadeniz'deki bu akıl almaz mirası insanı gerçekten derin derin düşündürüyor. Şöyle bir sormadan edemiyorsunuz. Savaşın o karanlık, çaresiz günlerinde, diplomatik krizlerin tam ortasında kim bilir daha ne tür imkansız askeri başarılar, üstü örtülmüş operasyonlar yapıldı. Dünyanın okyanuslarında, o karanlık derinliklerde daha ne unutulmuş sırlar keşfedilmeyi bekliyor. Gerçekten büyüleyici. Evet, bu tarz tarihi gizemler, böyle az bilinen çarpıcı savaş hikayeleri ilginizi çekiyorsa bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın, bilgiyle ve merakla kalın.